The Wheel of Time, Zaman Çarkı. Robert Jordan'ın fantastik roman serisinden uyarlanmış bu dizi, Moraine adlı büyücü kadının 5 genç ile karşılaşmasını ve kendisinin de bir parçası olduğu kadın büyücülerden oluşan Aes Sedai ile birlikte bu 5 kişiden hangisinin gelecekte dünyayı yok edecek veya dünyayı kurtaracak Dragon Reborn olarak seçildiğini bulmaya çalışmasını konu alıyor. The Dark One is waking. But there will be one who can stand against him. And it's one of the five of you. Şimdilik dizinin sadece ilk 4 bölümüne odaklanacağım. O yüzden dizi için ilk izlenimlerimi paylaştığım bir video olacak bu. Birinci sezon tamamen bittikten sonra genel bir inceleme yapmayı da düşünüyorum. Sen de diziyle ilgili ilk izlenimlerini yorumlar kısmına yazabilirsin. Zaman Çarkı Robert Jordan tarafından yazılan 14 kitaplık fantastik bir seri. Robert Jordan'ın ömrü yetmediğinden daha sonra Zaman Çarkı'nın hikayesi Cosmere evrenini yaratan Brandon Sanderson tarafından tamamlanıyor. Anladığım kadarıyla orijinal hikayenin karakterlerinde ve olay örgülerinde değişikliklere gitmişler. En basitinden kitapta geçmeyen Rand ve Ugway'nin arasında hemen gerçekleşen bir aşk ilişkisine yer verilmiş. Perrin, Fael ile tanışmadan önce gerçekte evli değilken dizide kendisini ilk evli olarak görüyoruz. İlk bölümde kitapta Moraine insanların arasına karışırken fazla dikkat çekmemek için kendi kimliğini saklarken dizide karakter bunun gibi bir girişimde bulunmuyor. Hikayenin kilit faktörlerinden biri olan Dragon Reborn'un bir kadın olması kitapta imkansız iken dizide Dragon Reborn olma ihtimaline sahip bu gençlere Ugwayne de dahil edilmiş. Bunlar gibi birçok yerde farklılıklar kullanmışlar. Bu da her zaman olduğu gibi Zaman Çarkı okurlarını, hayranlarını biraz rahatsız etmiş. Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi yapımlardan pek aşağı kalır bir yanı olmayan bu ünlü eserde yapılan değişiklikler beni de biraz rahatsız etti. Bunu genel olarak günümüz yapımları için söylüyorum. Kendilerinin yazmadığı, yaratmadığı bu evrenleri, bu karakterleri bu şekilde değiştirmeleri ve kendilerine ait olmayan bu eserlerden bu şekilde yüklü miktarlarda para kazanmaları ne kadar doğru orası tartışılır. Başkasının emek vererek, yıllar vererek, bir ömür vererek yazdığı bir evrenin kilit kısımlarını değiştirmek yerine kendileri baştan aşağı bir evren yaratıp onu filme çevirip ondan para kazansalar bence daha saygıdeğer bir adım olur. Sonuçta hikayeyi filme uyarlamak ayrı bir olay, baştan aşağı bir hikaye yazıp onun filmini çekmek ayrı bir olay. Sezonun ilk bölümü giriş niteliğinde başlayıp sonlara doğru savaş sahneleriyle kendisini izleyiciye beğendirmeye çalışıyor. Zaman zaman sıkıcı sahneleri ise ne yazık ki bu uğraşı engellemiş. İkinci bölüm biraz kendisini toparlarken üçüncü bölümde tekrardan tempo düşüyor. Dördüncü bölüm ise bu ilk 4 bölüm arasından en iyi bölüm olmayı başarmış. Karakter gelişimleri biraz havada kalmış. Karakterlerle bağ kurmamız açısından karakterlerin iç dünyalarını biraz daha detaylı anlatabilirlermiş. Tabii bunu genel olarak ilk 4 bölüm için söylüyorum. Sezonun sonlarına doğru karakter gelişimlerinde farklılıklar olabilir. Ayrıca Tolkien'in yaratmış olduğu Orta Dünya evrenine ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesine benzer noktalar ilgimi çekti. Örneğin bu sahne ve Fate denilen karakter aklıma direkt Nazgullerin, Hobbitlerin peşine düştüğü sahneleri getirdi. Aes Sedai'lerin kullanmış olduğu One Power yani tek gücü ise hepsine hükmedecek tek yüzük ideolojisine benzettim. Ayrıca Rand'in babasının söylemiş olduğu bir söz var. All we can do is the best we can with the life that's given to us. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. Evet, kesinlikle bir yerden tanıdık. Vagonlarda yaşayan ve seyahat eden The Way of the Leaf yani yaprak yolu olarak adlandırılan barışçıl bir felsefeyle hayatını sürdüren göçebe Tinkers denilen topluluk çok güzel bir şekilde aktarılmış. Bu göçebe topluluğu şahsen ben çok sevdim. Orkları anımsatan Trollakların saldırı sahneleri de gayet iyiydi. Dizide kullanılan anlatımı, bakış açısını çok sevemesem de fena değildi. Sadece biraz daha duyguların ve ses efektlerin ön plana çıktığı çekimler kullanılabilirmiş. Bunların eksikliğinden dolayı izleyiciye verilmek istenen hissiyat göründüğünden daha zayıf kalmış. Oyunculardan Gone Girl filmiyle tanınan Rosamund Pike, Moraine karakterine aşırı yakışmış. Onun savaşta sergilediği büyü sahnelerini ben çok sevdim. Dizide en hayran kalınası oyunculuklardan birini sergilediğini söyleyebilirim.
Daniel Henney tarafından canlandırılan Moraine'in gardiyanı olan Lan karakterini de sevdim. Onun dışında genç karakterleri Rand, Egwene ve Perrin'i canlandıran oyuncuları pek başarılı bulmadım. Özellikle Rand karakterini oynayan Joshua Stradowski çok vasat bir performans sergilemiş. Hikaye için önemli bir karakteri oynuyor kendisi ama oyunculuk konusunda çok tecrübesizmiş gibi geldi bana. Ona nazaran Matt karakterini oynayan Barney Harris'i daha başarılı buldum. Diğer oyunculardan Nynaeve'i oynayan Zoe Robbins, kendisi bir kırmızı Ajah olan Leandrin'i canlandıran Kate Fleetwood, Tom Merrillin'i oynayan Alexander Willem, bir Tinker olan Aram'ı canlandıran Daryl McCormack da iyi bir iş çıkarmış. Dizi genel olarak Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag'da, Hırvatistan'da ve Slovenya'da çekilmiş. Avrupa'nın birçok doğal güzelliği kullanılarak sinematografiye pozitif bir açı kazandırılmış. Müzik konusunda en çok giriş müziğini sevdim. Dizi boyunca arka plan müzikleri güzel olsa da akılda kalıcı olmayan, çok kolay unutulabilecek harmonilere sahip. Şimdi 1. sezon hakkında kesin bir şey söylemek için henüz çok erken. İlk izlenim olarak dizi kötü değil, güzel ama izleyiciyi tatmin etme konusunda çok eksiği varmış gibi gözüküyor. Bir Game of Thrones, bir Yüzüklerin Efendisi olma potansiyelinin çokça altında. En azından şimdilik. Bu final ile birlikte veya gelecek sezonlarla değişebilir. Benim en çok korktuğum şey Amazon tarafından yapılacak yeni Yüzüklerin Efendisi dizisini de bu şekilde çekmeleri. Eğer Yüzüklerin Efendisi'nin de bu şekilde ortalama bir girişi olursa bu bir Tolkien hayranı olarak beni gerçekten üzecek. Koskoca Amazon'un bunun gibi değerli yapımlara fazla bütçe ve emek ayırmaması insanı gerçekten hayal kırıklığına uğratır. Zaman Çarkı'nın ilk sezonu 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahipken Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu 456 milyon dolarlık gibi devasa bir bütçeye sahip. O yüzden hala ümitliyim. Umalım da yeni Yüzüklerin Efendisi dizisi çok daha iyi bir başlangıca sahip olsun. Orta Dünya evrenine büyük bir saygısızlık yapmasınlar. Dizinin 4. bölümü karakter gelişimleri olsun, dramatik sahneler olsun, etkileyici sahneler olsun gerçekten başarılıydı. Özellikle ben küçük kızın ve Matt'in arasında geçen diyalogları aşırı sevdim. Tom'un kendi yeğenine olanları anlattığı Rand ile geçen diyalogları da çok hoştu. Onun dışında son sahnedeki Nynaeve'in gücü sayesindeki ters köşe çok etkileyiciydi. Medieval tarzında fantastik serilere düşkün biri olarak ileriki bölümlerde neler olacak çok merak ediyorum. O yüzden takipte kalacağım. 1. sezonun bitmesine 4 bölüm kaldı. Eğer ileriki bölümlerde bu şekilde artan kaliteyi devam ettirebilirlerse dizi sıradanlığını üstünden atabilir. Bundan sonrasını bekleyip göreceğiz. Sen de dizi hakkındaki düşüncelerini, diziyi şimdilik beğenip beğenmediğini yorumlar kısmına yazabilirsin. Eğer kitapları okumuş biriysen dizideki ve kitaptaki farklılıkları yorumlar kısmında bizlerle de paylaşabilirsin. The wheel weaves as the wheel moves.